Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok gösterişli çilek soslu bir cheesecake tarifi vereceğim. Gördüğünüz bu şahane tatlının yapımının püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Önemli püf noktalarını kaçırırsanız eğer pastanız istediğiniz gibi tutmayabilir, benden söylemesi. İlk olarak 1,5 yemek kaşığı tereyağını güzelce eritiyorum. Ve 1,5 paket burçak bisküviyi rondodan toz haline getirdim. Üzerine eritmiş olduğum tereyağını ekleyip güzelce karıştırıyorum. ...25 santimlik kelepçeli kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serdim ve hazırladım. Ardından tereyağı ve bisküvi karışımını içerisine döküp kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Sonrasında bisküviyi iyice sıkıştırıyorum. Tabana doğru bastırarak düzeltiyorum. Ve hazırladığım bu kek kalıbını iç harcını hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi cam bir kasenin içerisine 500 milim labne peynirini alıyorum. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve peynir ile şekeri güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırptıktan sonra 200 milim krema ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Şimdi sırada 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası var. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve sıra geldi yumurtaları eklemeye. Yumurtaları tek tek ilave edip çırpıyorum ve karıştıktan sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. O şekilde 3 yumurtayı yavaş yavaş ilave ediyorum harcın içerisine. Son yumurtayı da karıştırdıktan sonra artık cheesecake harcımız hazır. Dolaptan çıkardığımız kek kalıbının içerisine hazırladığımız harcı güzelce döküyoruz. Cheesecake'i soğuk fırına koyup 180 derecede sadece 35 dakika pişireceğiz. Ve fırının tabanına mutlaka geniş bir fırın kabının içerisine su koyup yerleştireceğiz ve o şekilde pişecek. Fırına göndermeden önce 2-3 katlı alüminyum folyoyu kek kalıbının etrafından da güzelce sarıyoruz ki cheesecake'in dış kenarları beyaz kalabilsin diye. Ve ardından fırına gönderiyoruz. 35 dakika piştikten sonra eğer cheesecake'iniz böyle çok hafif sallanıyorsa artık tamam demektir. Lütfen daha fazla pişirmeyin. Soğudukça zaten kıvamı kendine gelir. Şimdi fırının kapağını yarım açık bırakacağız ve cheesecake'i 3-4 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Sıra geldi çilek sosunu hazırlamaya. 400 gram çilek sosu için çilek kullanacağım. Onları robota attım ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çektim. Şimdi sos tavasının içerisine hazırladığım 2 su bardağı dolusu çilek püresini alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastasını ekliyorum. Ve 2,5-3 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Çileğinizin şeker miktarına göre siz bu şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve karıştırarak çilek sosunu kaynayana kadar pişirdim. Kaynadıktan sonra birkaç damla da limon suyu ilave edip şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika daha ocakta tutup sonrasında çilekli sosu ocaktan alıyorum.
3-4 saat dinlendirip oda sıcaklığına gelmiş olan cheesecake'in üzerine hazırladığımız çilek sosunu hiç bekletmeden döküyoruz. Hazırladığımız bu cheesecake'in ilk aşamasını sosuyla birlikte tamamlamış oluyoruz. Şöyle sosunu da sallayarak her yerine eşit şekilde yaydıktan sonra bir gece buzdolabında dinlendireceğiz bu güzel cheesecake'i. Eğer istemezseniz ikinci aşamayı yapmayıp bu şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi ikinci aşama için ertesi gün hazırlamış olduğum yaklaşık 1 kilogram çileği sap kısımlarını kesiyorum. Mutlaka çilekleri önceden yıkayın ve kurulayın. Çilekler kuru olmazsa sosunu ıslatır. Sosunu ıslatırsa istediğimiz kıvamı elde edemeyebiliriz. Kenarları için çilekleri ikiye dilimledim ve onların kesik kısımları dışa gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Kenarını tamamladıktan sonra kalan çilekleri de şimdi cheesecake'in üstüne yerleştiriyorum. Ben orta büyüklükte çilek kullandım. Siz isterseniz daha küçük minik çilekler kullanabilirsiniz. Eğer minik çilek kullanırsanız üstünün jölesini de bir paket olarak ayarlayabilirsiniz. Ve çilekleri dizmeyi tamamladık. Şimdi sıra geldi üstünün jölesini hazırlamaya. Şöyle pasta jölesi kullanacağım. Göstereyim size hangisini kullandığımı. Bu jöleden 2 paket kullanıyorum ve üzerindeki yazılı olan tarife göre hazırlayacağım. 2 paket pasta jölesini bir tencerenin içerisine aldım ve üzerine 8 yemek kaşığı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Üzerine 1 litre soğuk su ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Lütfen diğer jellerle karıştırmayın. Mutlaka pasta jölesi kullanın. Eğer pasta jölesi kullanmazsanız donmasında problem yaşayabilirsiniz. O yüzden burası çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi jöle kaynadıktan sonra 1 dakika daha tuttum ve 20 dakika aralıklarla karıştırarak jöleyi soğuttum. Ardından tatlımızın üzerine şöyle yavaş ve dikkatli şekilde döküyorum. Çileklerin üstünden dökmemeye dikkat edin. Çileklerin üstüne denk getirirseniz o zaman çilekler havaya kalkabiliyor. Eğer havaya kalkan çilek olursa da mutlaka sonrasında düzeltin jöle donmadan önce. Jölenin üzerinde oluşan hava kabarcıklarını da mutlaka bir kürdan yardımıyla donmadan patlatın ki görüntüsü bozulmasın tatlınızın. Gördüğünüz gibi jölesini de döktük artık ve tatlıyı bir gece daha buzdolabında dinlendireceğiz ve o şekilde servis edeceğiz. Tatlımızın son görüntüsü bu şekilde. Görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor. Yapması birkaç aşamadan oluştuğu için biraz size uğraştırıcı gelebilir ama sonuç gerçekten harika. Şimdi bir dilim çıkarıp size göstermek istiyorum. Tatlıyı dilimlemeden önce mutlaka bıçağınızı ıslatın ve her seferinde bıçağı önce temizleyip sonra ıslatarak dilimlerinizi çıkarın. Bu şekilde çok daha temiz bir görüntü elde edeceksiniz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu hazırladığımız ölçü 10 ya da 12 porsiyon çıkaracak büyüklükte bir tatlı oluyor. Ve içerisinde taze meyve kullandığımız için çok çok uzun süreli dayanacak bir tatlı değil. Eğer kişi sayınız az ise bu verdiğim ölçülerin yarısını kullanarak 15 santimlik kelepçeli kek kalıbında yarım ölçü olarak hazırlayabilirsiniz tatlınızı. Hem taze taze ve lezzetli tüketmiş olursunuz ve içerisindeki taze meyvelerle ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamamış olursunuz. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Önce gözlerinize, sonra midenize hitap edecek bu çok lezzetli ve muhteşem görüntülü pastanın tarifini artık tamamlamış olduk. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bu güzel çilekli cheesecake'i denerseniz de yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.